Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda ıspanaklı güzel bir tarif hazırladım. Tarif için ıspanakları yıkadım. Hazırladıktan sonra bir bıçak yardımıyla doğruyorum. Doğradığım ıspanağı bir kabın içerisine alıyorum. Kabın içerisindeki ıspanağı haşlamak için tencere içerisine ekliyorum. Haşlamak için oda sıcaklığındaki bir çay bardağı suyu tencere içerisine ilave ettim. Kısık ateşte 18 dakika ıspanağı pişirdim. Ispanağın sap kısmını kullandığım için iyice pişirdim. Altını kapatıp ıspanağı blenderdan çekeceğim. Sıcak ıspanağı blenderdan pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek çekiyorum. İstediğim kıvama geldi. Tencereyi kenara alıp bir su bardağı ince bulgurun içerisini kontrol ediyorum. Taş ya da herhangi bir şey olmasın diye. Kontrol ettiğim ince bulguru çektiğim ıspanak püresinin içerisine ekliyorum. Ispanak püresinin içerisinde ince bulgur yumuşayacak. İyice karıştırdıktan sonra yaklaşık 5 dakika ben diğer malzemeleri hazırlarken karışım bekleyecek. Ağzını kapatacağım. 5 dakika bulgurun yumuşamasını sağlayacağım. Ispanak püresi sıcak. Bulgur rahat yumuşasın. İyice yumuşasın diye sıcak püre içerisine ekledim bulguru. Bulgur kenarda şişerken ben diğer malzemeleri hazırlıyorum. Tarif için orta boy bir tane kuru soğanı rendeledim. Kuru soğanı rendeledim. Kuru soğanı kenara aldım. 5 dakika beklettim. Ispanak püreli ince bulgurlu karışımı bir kabın içerisine alıyorum. Kabın içerisine aldıktan sonra üzerine rendelediğim bir tane orta boy soğanı, bir diş sarımsak, içerisine bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Üzerine bir tane yumurtayı ekliyorum. Karışımın içerisine kontrollü bir şekilde un ilave edeceğim. Yaklaşık 1,5 çay bardağı un ekleyeceğim. Kontrollü bir şekilde eklememin sebebi hazırlayacağım karışım ne çok katı ne de çok cıvık olmasın diye içerisine eklediğim unu kontrol ederek ekliyorum. Toplamda 1,5 çay bardağı un ilavesi yaptım karışımın içerisine. Karışımı hazırladım. Hazırladığım karışımı köfte haline getireceğim. Ufak bir borcam içerisine biraz un serpiştirdim. Elimi ıslattım. Küçük misket büyüklüğünde köfteler hazırlıyorum. Gayet yapımı kolay, çok da lezzetli olan bu güzel köfte tarifini bugün sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşırsınız. Son köfteyi de hazırladım. Sıra geldi haşlamaya. 1,5 litre kaynayan suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapmıştım. Köfteleri ilave ediyorum. Köfteler pişene dek
kaynatacağım. Bulgur zaten pişmişti. Ispanak karışımın içerisinde yumuşamıştı. Bu aşamada kaynarken içerisindeki un bulgurla beraber iyice karışıp pişsin diye kaynatıyorum. Yaklaşık 7 dakika bu köfteyi kaynattım. 7 dakika pişen köfteyi ocaktan alıyorum. Köfte biraz soğudu. Üzerine 10 yemek kaşığı evde kendi hazırladığım ev yoğurdunu, üzerine bir diş sarımsağı karıştırıp ekleyeceğim. Hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdu köftelerin üzerine döküyorum. Hem köftenin kendi lezzeti hem de sarımsaklı yoğurdun lezzeti inanılmaz birbirine yakışıyor. Üzerine bol sarımsaklı yoğurt ilave ettim. Sarımsaklı yoğurdu ekledikten sonra hem görseli biraz daha güzel olsun diye hem de lezzetine lezzet katsın diye yağ hazırlayacağım. 4 yemek kaşığı sıvı yağ bir tava içerisine aldım. Üzerine 1,5 yemek kaşığı kadar ceviz ilave edeceğim. Siz bu aşamada dilerseniz pul biberle kuru nane de ekleyebilirsiniz. Ben birazcık ceviz eklemek istedim. Varsa sizler de ekleyebilirsiniz. Üzerine 1 tatlı kaşığı pul biber ilave ettim. Yağ içerisinde pul biber ve cevizi karıştırıyorum. Pul biber ve cevizi içerisindeki pul biber yanmadan 1 dakika pişirip ocaktan alıyorum. Hazırlamış olduğum köftenin üzerine pul biberli karışımı, cevizli karışımı ekliyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti nacizane dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine oradan bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.